Merhabalar, ben Atabey Simurkan. Önceki videolarda ayın gayın, saat kaf ve en sonunda hurufu mukatta'ya kadar gelmiş ve vardığımız yer 19. sure olan Meryem suresi olmuş, hatta Meryem'in bizzat kendisine ulaşmıştık. Bu noktada dikkatlerin dağılmaması ve odağımızı kaybetmemek için, hemen merkeze dönüyoruz, yani üzerinde 19 var ayetine geri dönüyoruz. Bu ayette bize start fişeğini veren harici bir unsur olmayıp, bizzat ayeti oluşturan harflerden biriydi ve bu harf ayın harfiydi. Harf eşittir rakam demek olan numeroloji ilmi, sonradan ortaya çıkmış bir olgu olmayıp kadim bir usuldür. Numeroloji dediğimiz şey sonradan uydurulmuş değildir. Antik alfabelerde harfler zaten rakam olarak da kullanılıyordu. Örneğin Vahiy 13-18'de geçen, canavarın sayısı, ifadesi, Grek harflerinin sayısal değerine dayanan kadim bir geleneğe işaret eder. Harflerin sayısal değer taşıması fikri, Orta Çağ icadı değil, antik Sami ve Grek alfabe sistemlerinin doğal yapısından kaynaklanır. İbranice, Gematriya ve Grekçe, İsopsefiya, bu kadim alfabe geleneğinin sistematik yorum biçimleridir. Numeroloji diye küçümsenen şey aslında alfabenin en eski matematiğidir. Antik dünyada harf yazmak aynı zamanda sayı yazmak demekti. Harfler ve rakamların birlikteliğinden oluşan numerolojinin gücünü artık öğrendiğimize göre şimdi de gelin. Üzerinde 19 var ayetinin numerolojisini hesaplayalım. Bizde ebced hesabı olarak bilinen, Arapların Hisabül Cümmel dedikleri, İbranilerin Gematriya olarak adlandırdıkları numerolojik hesaplamayı, üzerinde 19 var ayetinin üzerinde uygulayalım. Ama önce, Aleyha Tis'ate Aşar ayetiyle ilgili bir detayı size açıklamam gerekiyor. Bu ayette bulunan bütün harfler, müstakil birer harf değildir. Evet, bir harf haricinde hepsi müstakildir, yani başlı başına birer harftirler. Müstakil harf olarak kabul edilmeyen harfimiz, ta-i merbutadır. Bu harf esasen müstakil harf olmadığından herhangi bir sayı değeri yüklenmez. Yani numerolojik olarak yok hükmündedir. Eğer harf değeri yükleyeceksek, önümüzde iki seçenek bulunur. Ya duruşta okunduğu şekli baz alacağız ve H harfinin sayı değeri olan 5 sayı değerinde kabul edeceğiz, ya da geçişte okunduğu şekli baz alacağız ve T harfinin sayı değeri olan 400 sayı değerinde kabul edeceğiz. Şimdi gelelim bu üç duruma göre Aleyha Tis'ate Aşar ayetinin numerolojisini hesaplamaya. İlk hesaplamayı ta-i merbutayı yok hükmünde kabul edip önce hiçbir değer yüklemiyoruz. Buna göre Aleyha Tis'ate Aşar ayetinin numerolojisi 1216'dır. Bu rakamın başındaki 1000 rakamı gayın harfinin sayı değeridir. Geriye kalan 216'ya gelince, 3 tane 6'nın çarpımıdır. Yani 6 çarpı 6 çarpı 6'nın sonucudur. İşte size farklı bir bakış açısıyla 666. Sadece bu bile yeterliyken, ben sizi daha derinlere götüreyim ve 19 ile 666 ilişkisinin ne kadar köklü işlendiğini pekiştirmeli olarak ispat edeyim. 6 çarpı 6 çarpı 6 sizi ikna edemediyse bir de şöyle bakın. 1216 rakamını ikişerli olarak kümelendirirsek 12 ve 16 rakamlarına ulaşırız. Nitekim, klasik sıralama usulüne göre 12. harf lam, 16. harf ayındır. Bu iki harfin numerolojisi 100'dür. Artık biliyorsunuz, bu, 19. harf olan kaf harfinin sayı değeridir. Şekli sıralama usulüne göre 12. harf sin, 16. harf ta'dır. Kur'an'ın 27. suresi olan Neml suresi Tasin hurufu mukattası ile başlamaktadır. Nitekim bu sure, başında hurufu mukatta bulunan surelerin 13.'südür. Gelelim ikinci hesaplamamıza. Şimdi Aleyha Tis'ate Aşar ayetinde, duruşta okunduğu şekli baz alacağız ve H harfinin sayı değeri olan 5 sayı değerinde kabul edeceğiz. Buna göre Aleyha Tis'ate Aşar ayetinin numerolojisi 1221'dir. Şimdi dikkat kesilin. Klasik sıralama usulüne göre 18. harf olan Sad harfinin bulunduğu hurufu mukattaları toplayacağız. Bunlar sırasıyla, A'raf suresinin başı olan Elif, Lam, Mim, Sad. Meryem suresinin başı olan Kaf, Ha, Ya, Ayın, Sad. Ve son olarak Sad suresinin başı olan Sad, hurufu mukattası. Bu hurufu mukattaların ters şekli usule göre numerolojik toplamı 1221'dir. 1221 rakamını ikişerli olarak kümelendirirsek 12 ve 21 rakamlarına ulaşırız. Nitekim, klasik sıralama usulüne göre 12. harf lam, 21. harf şindir. Bu iki harfin numerolojisi 330'dur. Buraya dikkat, bu rakam, Kur'an'ın 19. kelimesinin sayı değeridir. Peki bu kelime hangi kelimedir biliyor musunuz?
Yol anlamındaki, es-sırat kelimesinin sayı değeridir. Bulduk mu yine 19'u? Hem de direkt Mesih'in sıfatı olan bir kelimeyle. Antikrist yani Deccal'den sonra, Meryem. Şimdi de Mesih'in vasfı olan yol kelimesi. Şimdi geliyoruz şekli sıralama usulüne göre 12. ile 21. harflere. Bu harfler sin ile kaf harfleridir. Şimdi dikkat! Kaf harfinin klasik sıralama usulüne göre 19. harf olduğunu hatırlatmama sanırım gerek yok. Klasik sıralama usulüne göre 19. harf olan kaf harfimiz, şekli sıralama usulüne göre 21. harftir. Kaf harfi Kur'an'da sadece 2 ayette hurufu mukatta olarak bulunmaktadır. Kaf harfinin kesik harf olarak yer aldığı yerler, Kaf suresi ile Şura suresidir. Bu ayetlerden, birincisi Kaf, ikincisi ayın, sin, kaf, hurufu mukattaasıdır. Bu iki ayetin numerolojik toplamı 330'dur ki, yine es-sırat, yani yol kelimesine eşitlenmektedir. Fatiha suresinde, bizi dosdoğru yola ulaştır, anlamındaki, İhdinas sıratal müstakim ayetini, İncil'de geçen şu ayet ile birlikte değerlendiriniz. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Evet, Deccal de bir Mesih'tir. Böylece hakikisi de sahtesi de 19'la ilişkilenmiş oldu. Dikkat ettiniz mi? Toplam 2 tane ayın harfi hurufu mukatta olarak bulunmaktadır ve bunlardan biri sad harfine eşlik ederken, öbürü kaf harfine eşlik etmektedir. Bu bilgiyle beraber geliyoruz Aleyha Tisate Aşar ayetinin son hesaplamasına. Aleyha Tisate Aşar ayetinde şimdi, geçişte okunduğu şekli baz alacağız ve, ta harfinin sayı değeri olan 400 sayı değerinde kabul edeceğiz. Buna göre Aleyha Tisate Aşar ayetinin numerolojisi, 1616'dır. 1000 rakamının gayın harfinin numerolojisi olduğunu 1216'da açıkladım. Kalan 616 rakamını hatırladınız mı? Bu konuda hususi bir video yapmıştım ve orada 666'nın toplam 3 varyantı olduğunu, bu 3 varyanttan birinin 616 olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla, yine ve yeniden canavarın rakamıyla karşı karşıyayız. Son olarak, bu rakamı da ikişerli olarak kümelendireceğiz. 1616 rakamını ikişerli olarak kümelendirirsek 16 ile 16 rakamlarına ulaşırız, yani çifte 16. Peki neydi klasik sıralama usulüne göre 16. harf? El cevap, ayın harfi. Evet 16 ve 16 olduğuna göre çifte ayın. Ben size önceki videolardan birinde 2 ayın anlamındaki tesniye çekim formundan bahsetmemiş miydim? İşte buyurunuz, kendi kendinin sağlamasını yapan dehşet bir formülasyon bu. Dahası var. Şekli sıralama usulüne göre 16. harf nedir? Ta harfi. Meryem suresinden hemen sonra gelen ve, başına geldiği sureye kendi ismini veren bu hurufu mukatta hakkında birçok daha sizi bekliyor. Bu sure, yani Taha suresi, hurufu mukattalı surelerin, sondan 19. suresidir. Evet, Taha suresi, başında hurufu mukatta bulunan sureler içinde, sondan 19'uncudur. Kur'an, Hristiyan ilahiyatının öncelikli şahsiyetlerini neden 19 rakamı üzerinden kodlamış ki? Diye soracak olanlar için, kısa bir cevap vererek videoyu kapatayım. Üzerinde 19 var, ayetini, hemen sonraki ayetle birlikte okuyalım. Hem de önde gelen bir 19'cu olan Edip Yüksel'in Mesaj adlı Kur'an çevirisinden. Müddessir 30 ile 31. ayetler. Üzerinde 19 vardır. Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını, 19'u da, inkarcılar için bir fitne, sınav, huzursuzluk kaynağı yaptık, kitap verilmiş olanları ikna etsin, iman edenlerin onayını güçlendirsin, kitap verilmiş olanlarla iman edenlerin kuşkularını ortadan kaldırsın ve, kalplerinde hastalık olanlarla inkarcılar da, Allah bu örnekle ne demek istiyor, desinler. Böylece Allah dilediğini saptırır ve dilediğini de doğruya iletir. Efendinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu sayı halklara bir mesajdır. Böylece 19 konusunun direkt ehli kitaba yönelik bir misal olduğu ve, ehli kitabın bunu anlamasının beklendiği ifade edildiğine göre, yaptığımız bu numerolojik hesaplamaların Meryem ve Mesih konusuna neden geldiği sanırım daha iyi anlaşılmıştır. Konunun burada kapandığını sanmayın. Dahası var. Takipte kalın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Atabey Simurkan. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar, sağlıcakla kalın.